Merhaba arkadaşlar, sanat atölyemizde bugün yapması çok eğlenceli, 3 boyutlu tasarım bir yerli malı şapkası yapacağız. Önce malzemelere bir göz atalım. Büyük boy siyah fon kartonum var. Siyah çünkü aynı zamanda mezuniyet şapkasına benzeyecek. Küp şeklinde straforlarım var. Meyveleri yapmak için ve boyamak için akrilik su bazlı boyalarım var. Ve palet, fırça, kurşun kalem, makas, bant, tel zımba, sıvı yapıştırıcım var. Ve patlamış mısırlarım var. Ayrıca püskül için iplik ve yeşil simli eva kartonumuz var. Bize maket bıçağı ve kürdan da lazım olacak. Önce kartonumuzu açalım. Şapkamızın baş kısmı için 15 santim eninde karton keseceğim kenarından. İşaretlediğim yerden kıvırıyorum ve kesiyorum. Bizim kızımızın baş çevresi 55 santim. O yüzden tam daire 55 santim olacak şekilde kıvırıyorum ve tel zımbayla zımbalıyorum. Baş kısmını 15 santim olarak ayarlamıştık. Bunun 5 santimini keserek çıkaracağım ve bize 10 santim kalacak. Tabii ki dümdüz bir şekilde kesmeyeceğim. Beşer santim şekilde keseceğim. Bunun için makasa bir işaret koyuyorum. Tam 5 santime denk gelecek şekilde işaretleyince hepsini eşit kesebileceğim. Neden kestiğimi şimdi anlayacaksınız. Bu kısmı kıvırıyorum. Bu gövdeyi kepe yapıştırmak için gerekli bir hareket. Şapkamızın başa gelecek kısmı hazır. Şimdi kep kısmına gelelim. Kep kısmı için 25 santime 25 santim tam bir kare kartonu hazırladım. Bu karton tabii ki ince olduğu için biraz daha tok ve güzel şekilde durması için 2 kat yapacağım ben. 2 kat yapmak için bir kartona daha yapıştırıyorum ve tam kenarlarından kesiyorum. Kepimizin üst kısmı da hazır. Baş kısmına sıvı yapıştırıcıyı döküyorum ve tam ortalayarak kareye yapıştırıyorum. İşte mezuniyet kepimiz hazır. Şimdi gelelim meyvelere. Önce portakaldan başlayalım. Portakalın sap kısmındaki küçük oyuntuyu oluşturuyorum şimdi. Ve tabii ki turuncuya boyuyorum. Turuncu elde etmek için kırmızı ile sarıyı karıştırdım. Ve tüm portakalımı boyuyorum. Şimdi bir de nar yapalım.
Narın üst kısmındaki çıkıntı için ilk önce maket bıçağıyla birazcık derin çentikler atıyorum. Sonra da fazla straforları nar şekli verecek şekilde kesip çıkarıyorum. Kestiğimiz yerleri de yuvarlattıktan sonra nar da hazır ve bir nar kırmızısına boyayalım. Biraz da gerçekçi bir görüntü versin diye böyle beyazlıklar ekliyorum. Gölgeler. Ve narımız da hazır. Şimdi gelelim elmalara. 2 tane elma yapacağım. Elma için orta oyuntu biraz daha derin olacak ve kenarlarında biraz daha düzeltmeler için uğraştım. Bir tanesini kırmızı elma yapalım. Beyaz boyanın içine biraz yeşil koydum ki diğerini de yeşil elma yapalım. Ve geldi eriklere sıra. Can eriği yapmak istedim ben. Eriklerin kenarındaki oyuntuyu oluşturuyorum. Ve farklı bir tonda yeşile boyuyorum. Şimdi boyarken artık kürdan kullanıyorum. Çünkü straforlar küçüldükçe tutması zorlaşıyor. Şimdi gelelim üzüm tanelerimize. Aynı kullandığım yeşile biraz sarı ekledim sadece ve olgun bir üzüm rengi elde ettim. Bu kısım da çok eğlenceli. Bu küp straforları alırken bir de yumurta şeklinde strafor gördüm. Ve neden bir de yumurtamız olmasın ki dedim. Tabi yumurta rengi için hafif böyle pembemsi kahverengi bir rengi beyazla açtım. Şimdi gelelim eva kartonlarından yapacağımız yapraklara. Portakal, 2 elma ve üzüm için yaprak kesiyorum. Bu üzüm yaprağı. Portakal ve elma yapraklarını da kesiyorum. Ve tekrar bir üzüm yaprağı şekli çok hoşuma gitti. 2 tane yaptım. Evet, yaprakları da kürdan ve yapıştırıcı yardımıyla oluşturduğumuz oyuntulara yerleştiriyoruz. Bu çok basit bir yöntem ve tüm meyvelerimizi kurumaya bırakıyorum. Bu arada kepin püskülünü hazırlayalım. Bunun için makrome ipinden 20'şer santim uzunluğunda 3 ip kestim. Tam ortasından bağlıyorum ince bir iple. Ve sonra tüm uçları birleştirerek tekrar bağlıyorum. Püskülümüz hazır. İplikleri çözüyorum, liflerini ayırıyorum. Ben makrome ipi kullandım ama siz herhangi bir kazak ipi, dantel ipi, her türlü ipliği bunda kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim kepe takmak için uzun ipliği ayarlamaya. Bu uzun iplik 29 santim kadar yeterli. İlk önce püsküle bağlıyorum uzun ipimizi. Sonra kepin tam ortasını buluyorum. Kürdan ya da kalemle ipin geçeceği şekilde bir delik açıyorum. Buradan ipimizi taktık. Benim ipim kalın, düğüm atmam yeterli. Eğer ince gelirse ipiniz siz bant kullanabilirsiniz. Ve kenarından durması gereken yere zımbalıyorum. İşte mezuniyet kepimiz hazır. Tabii biz mezuniyet kepimizi yerli malı mezuniyet kepine çevireceğiz. O yüzden meyveleri yerleştiriyorum. Sıvı yapıştırıcıyı döküyorum ve istediğim şekilde meyveleri üst kısma yerleştiriyorum.
Üzümler yine çok eğlenceli. Ve sıra patlamış mısırlarımızda. Bol bol yapıştırıcıyı döküyorum ve mısırları da yerleştiriyorum. Ve 3 boyutlu kep şeklinde yerli malı şapkamız hazır. Çok farklı bir tasarım yapmak isterseniz siz de deneyin derim. Çünkü yapması da çok eğlenceli. Ve ayrıca bu kepi, yani bu kep şeklinde yerli malı şapkamı beğendiyseniz videoya beğeni bırakmayı unutmayın. Ve çok çeşitli tasarımları takip için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sorularınız, görüşleriniz, önerileriniz ve eleştirileriniz varsa yorumlara da yazabilirsiniz. Sizlere sanat dolu güzel günler diliyorum.